1835 yılında yayımlanan Goryo Baba, Balzac'ın insanlık komedyası dizisinin en çarpıcı romanlarından biridir. Paris'in yoksul bir pansiyonunda yaşayan eski tüccar Goryo ve sınıf atlamaya çalışan genç Rastignac üzerinden parayla insanlık arasındaki çatışmayı gözler önüne serer. Balzac, bu romanı yalnızca bir hikaye olarak değil, toplumun bütün tabakalarını inceleyen dev bir laboratuvarın parçası olarak tasarlar. Goryot Baba, insan davranışlarının gerçek nedenlerini açığa çıkaran en yoğun örneklerden biridir. Paris'in kenar mahallesindeki Madame Vauquer'in pansiyonu, farklı sınıflardan insanların aynı çatı altında çürüdüğü küçük bir dünyadır. Goryo, Rastignac, Vautrin ve diğerleri. Her karakter toplumsal bir yarayı temsil eder. Goryot Baba bir zamanlar varlıklı bir tüccardır. Servetini kızları Delphine ve Anastasia için harcamış, onların mutluluğunu kendi yaşamının önüne koymuştur. Ama iyi evlilik diye verdiklerine karşılık kızlarından sevgi göremez. Yaşlılığında pansiyona sığınmak zorunda kalır. Rastignac, soylu ama fakir bir aileden gelen bir hukuk öğrencisidir. Paris'e adım attığında anlar ki bu şehirde yükselmek için yalnızca çalışmak yetmez. Görünmek, ilişki kurmak ve kuralları esnetmek gerekir. Pansiyonun gizemli sakini Vautrin, Rastignac'a toplumun gerçek yasalarını anlatır. Namus, dürüstlük ve emek yerine güç, para ve fırsatçılık üzerinden kurulmuş bir düzeni gösterir. Ona kısa yoldan zenginlik teklif eder, ahlakla hırs arasındaki uçurumu açar. Balzac, salonlarda dönen entrikalar, gizli borçlar, aldatmalar ve çıkar ilişkileriyle Paris aristokrasisinin parlak yüzünün ardındaki çürümeyi sergiler. Erdem yalnızca süs olarak kullanılan bir kelimedir. Herkes görünüşle yaşar. Goryo Baba kızlarının borçlarını kapatabilmek için son eşyalarını da satar. Pansiyonda küçümsenir, alay edilir ama o kızlarını savunmaya devam eder. Balzac, bir babanın sevgisinin çıkar üzerine kurulu bir toplumda nasıl değersizleştiğini acımasız bir gerçeklikle anlatır. Goryot ağır hastalandığında yanında görmek istediği tek şey kızlarının yüzleridir. Ama onlar yine salonların davetlerinde, kıyafet ve itibar hesaplarındadır. Goryot, sevginin değil paranın hüküm sürdüğü bir dünyanın kurbanı olarak gözlerini kapatır. Cenazesinde ne kızları ne damatları vardır. Goryot'u mezara uğurlayan sadece Rastignac ve dostu Bianchon'dur. Paris'in görkemi mezarlığın sessizliğinde sönüp kalır. Mezarın başında duran Rastignac, Paris'e doğru bakar ve içinden bir meydan okuma yükselir. Şimdi sıra bende. Bu söz, romanın asıl dönüşümünü işaret eder. Masum bir öğrenci, Paris'in acımasız yasalarını kabullenerek yeni bir yola girer. 304 sayfalık bu eser, bir baba dramının ötesine geçip toplumun bütün ahlaki çatısını sorgulayan bir başyapıta dönüşür. Goryot Baba, para ve sevgi arasındaki uçurumu göstererek bugün bile insanlık hallerine ışık tutan en güçlü romanlardan biri olmayı sürdürür.